Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı görseli ve çıtır çıtır harika lezzetiyle sarmaşık tatlı tarifini paylaşmak istiyorum. Şerbetimiz için tencerenin içerisine 1,5 su bardağı yani 250 gram şekeri alalım. Üzerine 250 mililitre su ve 1 tatlı kaşığı limon suyu ekleyip ocağa alalım. Kaynamaya başladıktan sonra kısığa yakın orta ateşte 15 dakika kaynatalım. Ve daha sonra ocağın altını kapatalım. Üzerine 2 dolu yemek kaşığı bal ekleyelim. İyice karıştıralım ve soğumaya bırakalım. ...120 gram tereyağını eritelim ve soğuduktan sonra yoğurma kabının içerisine alalım. Üzerine 250 mililitre su, 1 adet yumurta, 1 paket vanilya, çay kaşığının ucu ile 1 cimdik tuz ekleyip karıştıralım. İlk etapta 3 su bardağı un ekledim. Üzerine 1 tatlı kaşığı kabartma tozu ekleyelim. Unumuzu azar azar ilave ederek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Ben toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Hamurumuz gördüğünüz gibi ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur olması gerekli. Üzerini kapatalım ve yarım saat kadar dinlenmeye bırakalım. Daha sonra 10 eşit bezeye bölüp yumaklayalım. Üzerini buzdolabı poşetiyle örtelim ve 15 dakika kadar dinlenmeye bırakalım. Daha sonra tezgahın üzerine hafifçe un serperek hamurumuzu merdane ile açalım. Dikdörtgen bir şekilde açmaya çalışırsak çok daha kolay olacaktır. Daha sonra 15'e 22 santim olacak şekilde etrafını ruletle keselim. Daha sonra videoda gördüğünüz gibi yaklaşık yarım santim kalınlığında hamurun orta kısmından kesikler atalım. Hamurun her iki tarafından da yaklaşık yarım parmak kadar boşluk bırakalım. Tam orta kısmından kesikler atalım. Daha sonra birbirinden ayıralım. Bu arada açmış olduğumuz hamur hafif unlu olsun ki birbirine yapışmalar olmasın. Videoda gördüğünüz şekilde katlayalım. Tekrardan katlayalım. Kenar kısımlarını düzelterek yapıştıralım. Videoda gördüğünüz gibi
şeklini verelim. Tatlımızın şekli hazır gördüğünüz gibi. Bu şekilde bütün hamurlarımızı hazırlayalım. Bakın tekrar göstermek istiyorum. Yapımı çok zevkli, görüntüsü şahane, harika bir şerbetli tatlı oluyor. Ve tüm tatlılarımızın şeklini verdikten sonra tavanın içerisine bol miktarda sıvı yağ alıp kızdıralım. İyice kızdırmış olduğumuz yağın içerisine tatlılarımızı atalım. Çatalla daha sonra düzelterek kızarmasını sağlayalım. Ve her iki tarafı da nar gibi kızarmış olan tatlımızın yağını iyice süzdürdükten sonra soğumuş olan şerbetin içerisine atalım. Şerbetin içerisinde fazla bekletmemize gerek yok. Her iki yüzünü de çevirelim ve içerisinden alalım. Bu arada şerbeti biraz az geldi. Sizlere 2 ölçü olarak yapmanızı tavsiye ederim. Ben tamamını şerbetlemek için bir miktar daha şerbet hazırladım. Videoda da gördüğünüz gibi hem şekliyle hem de lezzetiyle çıtır çıtır harika bir şerbetli tatlı oldu. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum.